Herkese merhaba. Konumuz borç tuzakları ve borçlarla zenginleşme stratejileri. Daha önceki videolarımda size borcun niteliğinin çok önemli olduğunu anlatmıştım. Eğer bir borç aktif varlık satın alımı için alındıysa, makul bir faiz ve makul bir vadede işlem görecekse ve o borcu ödeyecek üçüncü kişiler bulunduysa biz buna iyi borç diyoruz. Bir de kötü borçlar var. Bugün toplumumuzun çok büyük oranı kötü borçlanma şeklinde. Yani aldıkları hiçbir şeyi kimseye ödetecek durumları yok. Borç tuzağının içine düşmüş durumdalar. Borçla zenginleşmeye başlamadan önce şu borç tuzağını biraz anlatmak istiyorum. Nüfusun %90'ından fazlasının bu borç tuzağının içinde kalmasının nedeni okulda öğrendikleri. Senaryo temelde şöyle. Çocuk okula gidiyor, mezun oluyor. Çok geçmeden bir işe giriyor ve harcayacak parası oluyor. Hemen gidiyor genç, kendine bir daire kiralıyor. İşte evine televizyonu, halısı, ütüsü, masası ve benzeri ev ihtiyaçlarını alıyor. Maaş geldikçe ve para elinde kaldıkça işte araba taksitine giriyor, yeni giysiler alıyor. Yeni ortamlarda yemekler, işte akşam gezmeleri gibi daha entelektüel hayatını geliştirecek birçok giderin ortasında kalıyor. Sonraki bir gün geliyor, kendine evleneceği bir eş buluyor. Daha onların borcu bitmeden bu sefer evlilikle ilgili hazırlıklar başlıyor. Evlilik, düğün, şu bu giderlerin altına giriyor. Sonrasında evlendikten sonra bir eve yerleşiyorlar. Şimdi başlıyorlar iki koldan çalışmaya. Evet, eve 2 tane para girdiği için borçlar bir şekilde ödenmeye devam ediyor. İşte bu artık ne kadar sürüyor, kaç yıl sürüyor tahminini size bırakıyorum. 3 yıl, 5 yıl. Bu sürede diyorlar ki yani böyle olmayacak. Mutlaka bu kiradan kurtulmamız lazım. O zaman ne yapalım? Hadi biraz para biriktirelim. Peşinat yapalım. Bir ev taksitine girelim. Bir eve girelim. Neyse işte onu da biriktiriyorlar. Ellerindeki bütün ne var ne yoksa işte altınları, takıları, neyi var neyi yoksa bir peşinat olarak yatırıyorlar. Kalanı için de 10 yıl, 15 yıl vadeyle bir evin borcuna giriyorlar. Şimdi yeni eve girdiler, artık eski eşyalar olur mu? Olmaz. O zaman artık yeni eve göre işte tadilat masrafları, evin yeni işte eşyalar, orada çekilen krediler, borçlar, yok halısıydı, yok boyasıydı, yok şusuydu, busuydu. Üzerine tekrar o maliyetler biniyor. Şimdi bakıyorlar artık evin borcu geldi. Kiradan kurtuldular ama artık evin borcu var. Evin giderleri var. Ne yapalım diyorlar, biz çalışmaya devam etmemiz lazım. İşimizden ayrılamayız. Ya bizi ayırırlarsa biz bu borcu nasıl ödeyeceğiz, değil mi? Mecburuz. Eve giren para belli, çıkan para belli, artık daha zordayız. Bir de artık eskisi gibi de değiliz yani. Sabit borçlarımız çok fazla. Neyse başlıyorlar çalışmaya. Birkaç sene daha çalışıyorlar. Bu arada çocukları oluyor. İşte çocuk giderleri üstüne biniyor. Belki bu arada işleri de rast gidiyor. Yani terfi alıyorlar, maaşları artıyor. Hadi diyorlar çocuk oldu, böyle bahçeli bir eve geçelim ya da ne bileyim yani ihtiyaçlarına göre artık çocuğa oldu takımı alalım. Ne yapıyorlar? Sürekli olarak yeni ihtiyaçlar belirleyip o ihtiyaçlara göre borçlanıyorlar. Ev borçları, çocukların borçları, geriden kalan borçlar derken borçlar bir dağılıyor. Bir de bu insanların yıllar içerisinde alışkın oldukları bir yaşam standartları var. İşte yedikleri yerler var, giydikleri tarz kıyafetler var. Bir sosyal ortamları var. O ortamlarda belirli yaptıkları harcamalar var. Hem gerçekten karı koca ikisi de çok başarılılar. Sürekli çalışırken şimdi bunları mı kısacaklar? Bunları da kısmak istemiyorlar. Bir de yaşamlarını dışarıya karşı da iyi göstermeleri lazım. Bu kadar başarılılar, bu kadar iyi paralar kazanıyorlar. Şimdi o konuda da geri adım atmak istemiyorlar. Ve aslında hayatları daha çok kazanma, daha çok zamanını takas etme. Sonuçta iş kendi kısır döngüsüne giriyor. Daha çok çalışıyor, daha çok harcıyor. Daha çok harcadığı için daha çok çalışmak zorunda kalıyor. Daha çok çalışmak zorunda kaldığı için iş yükü daha da artıyor. Bu sefer çocuğuna ve ailesine daha az zaman kalıyor. Daha az zaman kalınca bunu telafi etmek için onların daha fazla harcama yapmalarına göz yumuyor. Bu iş böyle büyüyor gidiyor. Bu sürede ömür geçiyor, hayat geçiyor. Bir tap düşmüş bir yaşamın sonunda yapılan işte böyle günlük harcamalarla geçirilmiş bir 10 yıllar. Çocuklar büyüyor, belki birçoğu yuvadan uçuyor ve hala bu kişi aynı tempoda çalışmasını sürdürüyor. Geriye dönüp baktığında aslında elinde doğru düzgün hiçbir şey yok. Hayatı o borç dengesini ödemekle geçmiş. Ve diyor ki ya 20 senedir çalışıyorum arkadaş diyor. Yani bir ev aldım, bir arabam var şükür ama hiç nefes almadım ki.
Ne çocuğumu anladım, ne yaşamımı anladım. Sabah 7'de evden çık, akşam 8'de 9'da eve gel. Çocuklar büyüdü gitti. Ben hala aynı şekilde çalışıyorum. Ve hala da kendini finansal olarak ciddi olarak güvensiz hissediyor. Birçok insan mali hesaplarını okuyamaz. Bunun peki temelde nedeni ne biliyor musunuz? Birçok insanın kendi mali hesaplarını okuyamaması. Kendini bu kıskacın, bu tuzağın içine kendinin düşürdüğünü fark etmemesi. Maaşın artıyor, ne oluyor? Daha yüksek vergi dilimine giriyorsun. Daha çok maaş aldığını zannediyorsun. Oysa maaşın alım gücü olarak her gün daha fazla düşüyor. Maaşın artıyor, ne yapıyorsun? Ailene daha iyi yaşam standartı sağlamaya çalışıyorsun. Onlara istediğin gibi veremediğin zamanı parayla ya da onların istediklerini alarak telafi etmeye çalışıyorsun. Üstüne bir de dışarıdaki insanlara ne kadar iyi bir durumda olduğunu göstermek için ekstra çabalar sarf ediyorsun. Sonuçta ne oluyor? Deli gibi bir borç yükü, faiz yükü. Yani aslında borç tuzağının temelinde, içinde 2 tane şey var. Yüksek kazanç, yüksek vergi, yüksek kazanç, yüksek borç. Diyorum ya, işte bu kötü borcun en kötü tarafı o. Bu arkadaşımız bir ömrünü bu borcu ödemeye adadı. Peki bu kötü borç değil, iyi borç olsaydı nasıl olacaktı? Bu arkadaş bu borçları yapacaktı ama bu borçları ödemeye talip başka bir seçenek bulması gerekecekti. Şimdi kötü borcu bütün detayına göre anlattığımıza göre peki iyi borç neden gerekli? Ve neden zenginler hep borçlanarak zengin olur? En önemli noktası borçların kaldıraç etkisi. Zengin genelde borcu alır ve onu kaldıraç olarak kullanarak aktif varlık satın alımı yapar. Bu yatırımlar gayrimenkul, hisse senetleri, işletmeler ve diğer tüm olabilecek varlık sınıflarında mümkündür. Bu kişiler borcu kullanarak kendi yatırım portföylerini oluştururlar. Böylece riskleri dağıtır ve uzun vadeli zenginlik hedefinde bu portföyleri çalıştırırlar. Aynı zamanda bu kişiler aktif varlıklar aldığı için de borçların üzerindeki faiz yüklerini vergi matrahlarından düşerler. Yani hem net kazançlarını arttırır hem de borç kullanmalarının maliyetlerini düşürürler. Aynı zamanda bu borçları yatırımlardan elde ettiği kazançların vergilerinden indirirler. Böylece borçlanmayı çok daha etkin hale getirirler. En trik noktalarından biri enflasyonun yüksek olduğu dönemde düşük faizli kredi kullanımıdır. Düşük veya sabit faizli kredi kullanımıdır. Çünkü enflasyon nedeniyle borcun reel değeri gün be gün düşer. Aldıkları varlık da yine enflasyon nedeniyle katlanır. Bu da onların zenginliğinin artmasına katkıda bulunur. Adam şuna bakar. Bu aldığım borcun bana yükü ne kadar? Bu borçla bu parayı çalıştırırsam bana getirisi ne kadar? Yani borç kullanarak yüksek getirili yatırımlara erişim sağlarlar. Bu yatırımlarda genellikle borcun maliyetini fazlasıyla karşılar. Bu kişilerin her zaman bir kenarda hazır olan bir borçlanma durumları vardır. Çünkü hem acil durumlarda hem de çok önemli fırsatlarda o borcu elinde hazır bulundururlar. Birkaç örnek yatırım stratejisi size söyleyeyim. Kabaca kafanızda canlanabilsin. 200.000 TL değerinde %5 faiz oranlı bir kredi buldum. Bu parayı da %12 yatırım getirisi olan başka bir hisse senedi fonuna devrettim. Ne kazandım? %7. Başka bir örnek. 100.000 tutarında bir kredi çektim. Bu tutarı aldım. Döviz olabilir, altın olabilir. Bir tane enflasyon korumalı yatırım aracına yatırdım. Enflasyon yükseldi mi? Yükseldi. Döviz kurları patladı mı? Patladı. Ne yapıyorum? Adım adım enflasyonun üzerinde getirileri sağlıyorum. Onunla borcumu ödüyorum. Kalan para da cebime kalıyor. Bu sene biliyorsunuz carry trade'i. Gittiler insanlar Japonya'dan kredi çektiler. Burada %5'le burada mevduata para yatırdılar. Gidiyorum. Diyorum ki bana 150.000 lira lazım. Ben bu işi kuracağım. Güzel bir kredi alıyorum. Kredinin geri ödemeleri zaman içerisinde artıyor. Bu süre içerisinde ben de ne yapıyorum? Kendime çeşitli fonlar bularak, maliyetlerimi minimumda tutarak bir an önce işimden getiri sağlamaya başlıyorum. İşimden getiri sağlamaya başladıkça da getirilerle o kredinin borcunu ödüyorum. İyi borç harika bir şeydir. İyi borç dediğimiz şey neydi? Başkasına ödetilen borç. İyi borcu gider olarak gösterebilirsiniz. Vergiden düşebilirsiniz. Oradaki enflasyon farkını beyan edebilirsiniz. Oradaki enflasyon farkından kar elde edebilirsiniz. Onunla işlerinizi büyütüp daha yüksek kazançlar elde edebilirsiniz. Onunla yüksek faizli kredi kartı gibi kötü borçlarınızı kapatıp
faiz kazancı elde edebilirsiniz. Onunla minimal yatırımlı pasif gelir sistemleri kurabilirsiniz. Eğer borçlarınızı etkin bir şekilde kullanabilirseniz finansal durumunuz iyileşir ve gelecekteki kazanç potansiyeliniz artar. Borçla zengin olmak risk ve strateji gerektiren bir yaklaşımdır. Buradaki temel konu iyi borçlanmaktır, doğru bir finansal plandır. Bu yöntemleri doğru bir planla kullanırsanız borçları gelir yaratıcı varlıklara dönüştürebilirsiniz.